Call of Duty 2'nin Normandiya sahneleri oyuncuyu bir kahraman gibi değil, aksine ölüme gitmekte olan bir kurban gibi karşılıyordu. Günümüzde çoğu modern oyunun büyük kitlelere erişmek için fazla parlak ve fazla çocuksu tasarım tercihleri bir kenara, Call of Duty 2 bu saydıklarımızın tam tersiydi. Fazlasıyla gri, fazlasıyla kirli ve fazlasıyla sağır edici bir atmosfer. Sizin de anlayacağınız Call of Duty 2 tam olarak saf bir savaş anlatısıydı. Zaten yaklaşık olarak 70 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan dünya tarihinin en büyük savaşı olarak tarihe geçen 2. Dünya Savaşı başka türlü anlatılamazdı. Bu videoda 2005 yılında Infinity Ward tarafından piyasaya sürülen ve çıkışının ardından 21 yıl geçmesine rağmen çoğu oyuncu için hala en başarılı 2. Dünya Savaşı anlatısı olarak gösterilen Call of Duty 2'nin 2. Dünya Savaşı'nın en kanlı, en vahşet ve kaos dolu ortamını, yani Normandiya'ya çıkarmasını nasıl işlediğini konuşacağız. Hepinize iyi seyirler. Call of Duty 2, 2. Dünya Savaşı'nı sadece bir cepheye ve bir karaktere indirgeyip anlatmaktansa farklı cephelere ve farklı karakterlere odaklanan, oyuncunun savaşı gerek Sovyetlerin, gerek İngilizlerin, gerekse Amerikanların gözünden gördüğü bir yapım. Bu farklı cepheler bir yana hepsinin hissiyat, atmosfer ve görev çeşitliliği olarak özgün olduğu da bir gerçek. Sovyet görevlerinde yönettiğimiz karakter Vasily ile Moskova ve Stalingrad soğuğunu iliklerimize kadar hissettiğimiz, hemen ardından Birleşik Krallık bölümlerinde John Davis adlı karakteri yönetirken Kuzey Afrika'da çöllerde savaştığımız ve Amerikan görevlerinde Bill Taylor karakteriyle D-Day, Almanya işgali gibi olaylara tanık olduğumuz başarılı ve farklı bir oyun tasarımı mevcut. Aslında Normandiya'ya çıkarmasının, yani D-Day'in önemini anlamak için Call of Duty 2'nin içinde yer alan bazı olayları da incelemek gerekiyor. Yani biz bu videoda Normandiya çıkarmasının nasıl işlendiğini, Normandiya'ya gelene kadar ki yaşanan süreci ve sonrasını inceleyerek anlatacağız. Ve en önemlisi Omaha sahilindeki kaosu, korkuyu ve çaresizliği hep beraber konuşacağız. 1944 senesinde Normandiya sahillerine baktığımızda savaşın dönüm noktasını görmek pek de zor değil. Ancak Doğu cephesinde Sovyetler için savaş Normandiya çıkarmasından 3 yıl önce 22 Haziran 1941'de başlamıştı. Alman ordusu imzaladığı saldırmazlık paktını çiğneyerek Sovyet topraklarına girmişti. Bu operasyonun adı Barbarossa harekatıydı. Alman ordusunun bu beklenmedik operasyonuyla Sovyetler neye uğradığını şaşırmıştı. Kızıl Ordu Alman ordusunun bu saldırısı karşısında hazırlıksızdı ve Almanların ilerleyişi o kadar hızlıydı ki Sovyetler Birliği'nin bu saldırı karşısında ayakta kalamayacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Sovyetler için her şey bitti derken bu sefer Almanlar için kış gelmişti. Soğuk Almanların ilerleyişini büyük bir seviyede yavaşlatmıştı. Bu sayede Sovyetler derin bir nefes almıştı. 1942'de ise Almanlar yönünü Stalingrad'a çevirmişti. Call of Duty 2'nin Sovyet bölümleri de aslında tam olarak burada başlıyor. Oyunda Vasily Ivanovich Koslov olarak Stalingrad Savaşı'na birinci gözden tanık oluyoruz. Stalingrad Savaşı'nda her bina ayrı bir cephe olarak göze çarpıyor çünkü aynı apartmanın alt katında Sovyetler, üst katında ise Almanların olduğu anlar mevcut. Almanların Stalingrad Savaşı için Rattenkrieg, yani fare savaşı lafını kullanma sebebi de tam olarak buradan geliyor. Call of Duty 2 de bu fare savaşı hissini oyuncuya oldukça başarılı bir şekilde aşılıyor. Alman askerlerin bulunduğu konumlar sadece sağa veya sola bakmayı değil, aynı zamanda yukarı ve aşağı bakmayı da zorunlu hale getiriyor. Belediye binasının güney tarafındaki odaların çoğunu temizledik. İki adamımız pencerelerden ateş eden düşman keskin nişancıları tarafından şimdiden öldürüldü. Keskin nişancılar bizi çok dikkatli hareket etmeye zorladı. Almanların binanın bizim tarafımıza hücum etmeye çalışmamasının sebebi de aynı. Bir yerlerde, dışarıda bizim yoldaş keskin nişancılarımız da onları izliyor. Oyunda Stalingrad Savaşı'nın son bölümü ise Stalingrad Belediye Binası'nın Sovyetler tarafından geri alınması üzerine Vasily diğer Sovyet askerleriyle beraber binayı ele geçiriyor, ardından gelen Alman karşı saldırısını püskürtüyor. Çatışma durulduğunda ise şehir koca bir harabeden ibaret. Ancak artık güç dengeleri değişti. Bu kısımda büyük bir zafer konuşması veya gösterişli bir final yok. Yıkılmış bir şehirde ayakta duran Sovyet askerleri ve geri çekilen Alman askerleri var. Gerçek hayatta Stalingrad Savaşı 2. Dünya Savaşı'nın en kanlı muharebelerinden biri olmuştu. Milyonlarca insanın ölümü, yaralanması ve esir alınması bir yana Alman askerleri teslim olmuş, Sovyetler ise bu savaşın kazanan tarafı olmuştu. Şimdi Stalingrad Savaşı'nın ve Doğu cephesinin Normandiya için ne önemi var diye soracak olabilirsiniz. Anlatayım. Stalingrad'dan sonra Alman ordusunun geri çekilmesiyle Doğu cephesinde güç Sovyetler Birliği'nin eline geçiyor ve takvimler 1944'ü gösterdiğinde Sovyetler batıya doğru ilerlerken Naziler iki cephede savaşma riskini her geçen gün daha fazla hissediyor. Yani Call of Duty 2'de Normandiya sahillerine çıkarma yapılmadan önce Doğu'da savaşın dengesi çoktan Almanların aleyhine olacak bir şekilde kırılmış vaziyette. Vasily'nin hikayesi ise burada bitiyor fakat savaş bitmiyor. Sadece yön değiştiriyor. Şimdi ise Kuzey Afrika'ya dönüyoruz.
Call of Duty 2'nin Birleşik Krallık hikayesinde John Davis kontrol ediyoruz. 1942 yılına gelindiğinde savaş çölün ortasında El Alamein'de devam etmektedir. Almanların Afrika kolordusu Kuzey Afrika'da ciddi bir ilerleme kat etmiş ve İngiliz kuvvetlerini geri çekilmeye zorlamıştır. Ancak El Alamein geri çekilişin son noktasıdır. Çöl savaşları doğası gereği şehir savaşlarından farklıdır. Saklanacak yer azdır, arazi açıktır ve her an ufukta bir düşman tankı belirebilir. Call of Duty 2 oyuncunun bu hisleri özellikle yaşamasını isteyen, kararlarını bu yönde alan bir oyun. El Alameин'de John Davis ile kum fırtınalarının arasında uçsuz bucaksız çölde hayatta kalmaya çalışırken Call of Duty 2 Afrika bölümlerinde tank savaşlarını ve açık alan çatışmalarını merkeze alarak oyuncuya çaresizlik hissini başka bir yolla sunuyor. İngilizler Almanları burada durdurmayı başarıyor ve Kuzey Afrika'da zaferi elde ediyor. Eğer El Alamein düşseydi Süveyş kanalı ve Orta Doğu petrolleri Almanların eline geçecek. Oyunda 2. El Alamein muharebesi bizzat yaşanırken bir yandan Normandiya'ya da yol yapılıyor aslında. Çünkü Afrika'da kazanılan bu zafer müttefiklerin Akdeniz'e hakim olması ve Avrupa'ya bir darbe indirmesini sağlıyor. Aylar süren geri çekilmenin ardından nihayet General Romeli ve onun Afrika kolordusunu El Alamein'de yendik. Şimdi çöl tilkisi kuyruğunu kıstırıp kaçtı ve Monty onu ölene kadar kovalamayı hedefliyor. El Alamein sadece birkaç mil batısında düşmanın bir kısmı El Daba adlı bir kasabada tuzağa düşürüldü. Geçmişteki başarılarımız sayesinde bu pislikleri dışarı sürme görevi bize verildi. El Alameyn'deki büyük muharebeden sonra oyun burada bizi hemen Birleşik Krallık cephesinden ayırmıyor. Geri çekilen Almanların peşine düşüyoruz ve kendimizi Libya'da bir tankın içinde buluyoruz. Bu tank görevlerinde David Welch adlı komutanı yönetiyoruz ve oyun burada oyuncuyu piyade savaşının dar ve boğucu atmosferinden çıkarıp çölün uçsuz bucaksız düzlüklerine yönlendiriyor. Ardından rota Tunus'a kayıyor. Tunus'taki Marat hattı çatışmaları müttefiklerin Blitzkrieg taktiklerine karşı nasıl savunma yapacaklarını ve ardından nasıl karşı taarruz edeceklerini öğrendikleri yerde. Öte yandan eğer Tunus'ta Alman varlığı son bulmasaydı müttefikler tüm güçlerini Normandiya'ya kaydıramazdı. Tüm bu kar fırtınaları, çöl sıcakları ve tank düellolarının ardından oyun bizi asıl olaya yani Normandiya çıkarmasına hazırlamış vaziyette. Ancak D-Day'e geçmeden önce cevaplandırmamız gereken bir soru var. Neden Normandiya? Neden başka bir yer değil de burası seçildi? Bu sorunun tabii ki birden fazla cevabı bulunmakta. Gelin Normandiya çıkarmasını detaylandırmadan önce bu sorunun cevaplarına bir göz atalım. İlk olarak öncelikli sebep Stalin'in İngilizlere ve Amerikanlara yapmış olduğu baskı. Videonun başında Sovyetlerden bahsetmiştik. 1944 yılına gelindiğinde Kızıl Ordu Doğu cephesinden Nazileri geri püskürtmeyi başarmıştı fakat bunun bedeli milyonlarca Sovyet askerinin kaybıydı. Stalin Alman ordusunun bölünmesini istiyordu ve Nazilerin tüm gücüyle Sovyetlerin üzerine çökmesinden çekiniyordu. Bu nedenle Birleşik Krallığa ve Amerika'ya batıda ikinci bir cephe açılması için sürekli baskı yapıyordu. Normandiya ile beraber batıda açılan cephe Hitler'i iki farklı ateş altında bırakacaktı. Öte yandan Hitler Avrupa'yı bir kale haline getirmişti. Atlantik Duvarı denilen Norveç'ten İspanya sınırına kadar uzanan binlerce kilometrelik bir savunma hattı inşa ettirmişti. Bu duvarı aşmadan Nazi Almanyası'nın kalbine yani Berlin'e ulaşmak imkansızdı. Normandiya ise bu devasa duvarın zayıf bir noktası olmasa da en stratejik noktalarından biriydi. Bu harekatın temel amacı tabii ki de sadece bir sahili ele geçirmek değildi. Fransa işgalden kurtulacaktı. Eğer Normandiya başarısız olsaydı müttefiklerin bir daha böyle bir operasyon düzenleyecek gücü yeniden toplaması yıllar sürebilirdi. Bu da tüm Avrupa'nın Almanların kontrolünde kalması ya da Sovyetlerin tüm kıtayı tek başına ele geçirmesi anlamına geliyordu. Çıkarma günü müttefikler Nazileri kandırmak için Bodyguard operasyonu adı verilen devasa bir aldatma planı uyguladılar. Aslında Amerikan askerleri Normandiya kıyılarına çıkarken Almanlar Amerikanları başka bir yerde bekliyordu. Müttefikler Dover kıyılarına binlerce şişme tank yerleştirerek hayali bir ordu kurmuştu. Hatta Nazi casuslarını kandırmak için sahte telsiz trafikleri bile oluşturulmuştu. Almanlar asıl saldırının Normandiya'dan değil de İngiltere'ye en yakın nokta olan Pas de Calais'ten geleceğine o kadar ikna olmuşlardı ki sahilde mermiler havada uçuşurken bile Hitler asıl ordu hala İngiltere'de bekliyor. Bu sadece bir şaşırtma diyerek ana birliklerini saatlerce Normandiya'ya göndermemişti. Eğer bu şişme tanklar ve sahte telsizler olmasaydı müttefikler için o sahilden sağ çıkmak imkansız olabilirdi. Ancak savaş tüm bu aldatmacaya rağmen kaçınılmazdı. Yarın sabah Normandiya kıyısında Point du Hoc adlı bir yere çıkarma yapıyoruz. Görevimiz Almanların Fransızlardan ele geçirdiği 6 adet 155 mm'lik topu etkisiz hale getirmek. Bu toplar Omaha ve Utah plajlarını vurabilir ve D-Day çıkarmasını tehlikeye atabilir. Oradaki kayalıklar ağır şekilde tahkim edilmiş durumda. Çavuş Randall bunu şöyle ifade etti. O kayalıklara yaklaşabilen her kim olursa madalyayı hak eder. Şimdi gelelim Omaha sahiline. Çıkarma gemisinin içinde tüm bu kaosa dayanamayıp kusan bir er, geminin içinde bulunan bölüyen mermi seslerinin arasında kayalıkların arkasında silahların bulunduğunu ve bu silahları imha edip bölgeyi temizlememiz gerektiğini anlatan bir çavuş ve gemiye isabet eden mermiler sonrası düşen askerler. Ardından çıkarma gemilerinden kancalı halatların kayalıklara doğru fırlatılması ve sonrasında geminin kapağının askerler için açılması. Call of Duty 2'nin D-Day başlangıcı oyuncuyu tam olarak bu şekilde karşılıyor. Bill Taylor olarak oynadığımız bu görevde gemiden çıkıp sahile ayak basar basmaz bir patlama sonrası yere yığılıyoruz
görüyoruz ve ne pahasına olursa olsun sahile hücum eden birlikleri gözlemleyebiliyoruz. Yanan askerler, sahile ayak basar basmaz hayatını kaybedenler, fedakarlık uğruna kendi canından olanlar derken bölümümüzün çavuşu bizi ayaklandırıyor ve ayakta durabildiğimizden emin olduğunda çatışmaya dahil oluyoruz. Kayalıklara tırmanmamız gerekiyor ve tepe oldukça yüksek bir konumda gözüküyor. Tepeden karşı ateş açan Alman askerlerini indirip halat yardımıyla tepeye çıkmaya çalışırken hayatta kalmamızın aslında sadece bir şans eseri olduğunu oyun bize burada tekrardan hissettiriyor. Tepeye ulaştığımızda ise silahların burada olmadığını, Alman askerlerin silahları arka tarafa taşıdığını anlıyoruz. Artık amacımız silahların yerini tespit edip hepsini imha etmek. Ağır makineli tüfekleri, sığınakları ve Nazi birliklerine geçerek silahları bulup imha ediyoruz. Ancak silahları imha etmekle iş bitmiyor. Almanların bulunduğu sığınaklar da temizlenmeli. Geri dönüp sığınakları temizledikten sonra Almanların bu kaybedilen stratejik noktayı geri almak için tüm gücüyle bir karşı saldırı başlatacağı bariz bir şekilde ortada. Taylor ise bu karşı saldırı öncesini günlüğünde şu şekilde anlatıyor. Almanlar dün gece bize defalarca saldırdı. Çavuş Randall bunların sadece hatlarımızdaki zayıf noktaları bulma girişimi olduğunu söylüyor. Şimdi oturmuş onların büyük saldırısını bekliyoruz. Sürekli tetikteyiz. Beklemek işin en kötü kısmı. İstilanın geri kalanının nasıl gittiği ya da yakında takviye kuvveti bekleyip bekleyemeyeceğimiz hakkında hala hiçbir fikrimiz yok. Almanların bizden geriye kalanları bitirmesi için çok büyük bir hamle yapmalarına gerek kalmayacak. Oyun burada mühimmatın azaldığını, askerlerin gerginliğini ve endişesini oyuncuya çok efektif bir şekilde yansıtıyor. Taylor'ın da içinde bulunduğu Amerikan askerleri karşı saldırıyı püskürtmek için var gücüyle Nazilerle savaşıyor. Çekilebilecekleri en geri noktaya çekilene kadar çatışma devam ediyor. En sonunda destek birimleri geldiğinde bölgeyi ele geçirdiğimizi anlayıp derin bir nefes alıyoruz. Kayalıklara çıkıldı, toplar imha edildi ve Alman karşı hata püskürtüldü. İşte Call of Duty 2'nin Normandiya tasarımı tam olarak bu şekilde. Çaresizliğin, kaosun ve vahşetin tam ortası. Steven Spielberg'ün Er Ryan'ı Kurtarmak filmi Omaha sahilindeki dehşet dolu anları sinema tarihine altın harflerle yazmıştır. Call of Duty 2'nin bu sahnelere olan göndermeleri ve aldığı ilham da apaçık ortadadır. Filmin yarattığı etki aslında sadece D-Day'in değil tüm savaşın insanlık üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne sermiştir. Öte yandan tabii ki D-Day'i anlatan tek oyun Call of Duty 2 değildir. Medal of Honor Allied Assault gibi dönemin önemli savaş oyunları da Omaha sahilini işlemiş ancak Call of Duty 2'nin sunduğu gerçekçi deneyim her zaman bir adım daha önde kalmıştır. Hatta bu iki oyunun geliştiricileri de aynı kişilerdir. Ekibin başındaki isimlerden biri olan ve savaş oyunlarının sinematik anlatımını yeniden tanımlayan Vince Zampella'yı da buradan anmış olalım. Normandiya'daki o korkunç sabah geride kaldı ve müttefikler Avrupa kıtasına ilk kez sağlam bir adım attı. Ancak yine de Normandiya sonrası kazanılmış hızlı bir zafer yoktu. Almanlar inanılmaz bir direnç göstermişti ve Normandiya'dan çıkıp Paris'in kurtarılması yaklaşık 2 ay sürmüştü. Ardından ise savaşın en büyük operasyonlarından biri başlayacaktı. Ren Nehri'ne ulaşmak. Tam bu noktada Call of Duty 2 oyuncuyu 400 rakımlı tepe savunmasına bırakıyor. Oma'dan sonra tempo düşmüyor, aksine daha heyecanlı bir hal alıyor. Bergstein'daki 400 rakımlı tepe görevi oyunun belki de en terleten bölümlerinden biri, çünkü Almanların ağır ateş altında tepeyi tırmanmak, tepeyi ele geçirdikten sonra bitmek bilmeyen saldırılar, bombardımanlar derken Call of Duty 2 bu kısımda oyuncuyu oldukça zor bir mücadeleye sokuyor. 400 rakımlı tepeyi ele geçirdikten sonra geriye tek bir şey kalıyor. Oyunun Amerikan seferi ağır çatışmalar sonucu Ren Nehri'nin geçilmesiyle epik bir finale ulaşıyor. Tarihte de Ren Nehri'nin geçilmesi Nazilerin son savunma hattının çökmesi demekti. Birkaç saat içinde Ren Nehri'ni geçeceğiz. Dog bölüğü mühendislerin Duba köprü kurabilmesi için karşı kıyıdaki kasabayı güvence altına almakta görevlendirildi. Müttefiklerin Ren geçişini güvence altına alma konusundaki ilk girişimi değil bu. Son dönemi olan Market Garden operasyonu Hollanda'da bir felaketle sonuçlanmıştı. Tek fark bu sefer ne olursa olsun karşıya geçeceğiz. Köprü olsa da olmasa da. Sonuç olarak Call of Duty 2 Normandiya çıkarmasını yalnızca etkileyici bir sekans olarak değil, savaşın kaderini değiştiren bir kırılma anı olarak ele alıyor. Batı'da ikinci cephenin açılmasıyla Almanya iki taraftan da kuşatılmış, doğudaki Sovyet ilerleyişiyle sarsılan denge tamamen müttefiklerin lehine dönmüş ve Avrupa'nın kurtuluş süreci fiilen başlamıştır. Call of Duty 2 ise bu tarihsel önemi büyük kahramanlık anlatılarıyla değil, oyuncuyu devasa bir operasyon içindeki sıradan bir askere indirerek anlatıyor. Çünkü Omaha sahilinde yaşananlar her şeyden önce bir hayatta kalma mücadelesi. Er Ryan'ı kurtarmak sinemada nasıl bir etki yarattıysa Call of Duty 2 de oyun sektöründe benzer bir iz bıraktı ve savaşı epik bir macera olarak değil, tam tersine kaotik ve yıpratıcı gerçekçiliğiyle aktardı. Bundan dolayı Normandiya bölümü yıllar sonra bile yalnızca bir görev değil, savaşın ağırlığını ve vahşetini hissettiren unutulmaz bir deneyim olarak hatırlanmaya devam ediyor. Kanalın henüz ikinci videosu hayal bile edemeyeceğim seviyelere ulaşarak 100.000 izlenmeyi geride bıraktı. Önceki videoya olan desteğinizden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Umarım bu ve gelecek videolardan da keyif almaya devam edersiniz. Yaklaşık olarak 400'den fazla yorum geldi ve iyisiyle kötüsüyle ben bütün yorumları okudum. Eleştirileri de dikkate alıyorum. Bir dahaki videolarda eğer kullanmam gerekirse deklanşör sesine ve beyaz ışığa dikkat edeceğim. İzledikten sonra ben de biraz abarttığımı fark ettim.
Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz de yorumlarda en sevdiğiniz, sizi en çok etkileyen Call of Duty 2 bölümlerini belirtmeyi unutmayın. Hiç oynamayan varsa da 2. Dünya Savaşı'nı aktarış şekli ve atmosferi sayesinde üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen hala oynanabilir seviyede olduğunu düşünüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.